Dünya üzerinde yürüdüğümüz bu katı kabuktan ibaret değil. Ayaklarımızın tam altında devasa bir makinenin dişlileriyle birbirine sürtünen dev kütleler var. Kuzey Anadolu fay hattı. 1600 kilometre boyunca Anadolu'yu bir kağıt gibi yırtan sağ yanal atımlı bir dev. Bilim buna transform fay diyor. İki devasa levhanın Avrasya ve Anadolu'nun senede yaklaşık 2,5 santimetre birbirine omuz atmasıyla oluşuyor. Bu sadece bir kırılma da değil, aslında bir mimari. Kuzey Anadolu fay hattının Sapanca'dan başlayıp Marmara Denizi'ne, oradan Saros Körfezi'ne uzanan bu bölümü pull apart dediğimiz çek ayır havzalarını oluşturdu. Bugün kıyısında nefes aldığımız Sapanca ve İzmit gölleri aslında bu devasa dişlinin toprağı aşağıya doğru çökerttiği derin yara izleridir. Yer kabuğu burada geriliyor, bükülüyor ve en sonunda dayanamayıp o trajik atımı gerçekleştiriyor. Her büyük sarsıntı coğrafyayı yeniden yazar. Akarsuların yatağını değiştirir, dağları öteler ve gölleri derinleştirir. Biz insanoğlu buna jeoloji diyoruz ama toprak buna varoluşsal sancı diyor. Binlerce yıl önce, henüz sismografın icat edilmediği o karanlık çağlarda insanlık bu sarsıntıları tanrıların birer uyarısı olarak gördü. Mezopotamya'nın tozlu tabletlerinde Tanrı Enlil, insanların gürültüsünden, hadsizliğinden sıkıldığında toprağı bir kırbaç gibi sarsardı. Bu ilahi bir sessizlik operasyonuydu. Anadolu'nun kalbinde İznik Gölü'nün serin suları altında yatan o bazilika bugün bize sadece bir arkeolojik veri sunmuyor. O, Enlil'in uykusuzluğunun bir nişanesi gibi orada duruyor. 740 yılındaki o büyük depremde suyun şehri yutuşu bir lanet olarak adlandırılmıştı. Oysa bu, coğrafyanın kendi dilinde konuşmasıydı. Mitolojiye göre Poseidon, 3 dişli mızrağını yere vurduğunda sadece denizleri değil, karanın içindeki suları da ayağa kaldırdı. İznik ve Sapanca hattındaki her antik kalıntı, sarsıntıyla gelen bir sonun değil, doğanın kendi dengesini bulma çabasının kurbanıdır. İnsan hafızası unutur. Ama su ve taş asla unutmaz. Suyun altındaki o mermer sütunlar binlerce yıl boyunca her sarsıntıda biraz daha derinleşen o tektonik çukurun sessiz tanıklarıdır. Biz onlara batık şehir diyoruz. Toprak ise onlara geri aldığım emanetlerim diyor. Peki neden? Neden bu kırıkların, bu tehlikeli yarıkların tam üzerine kurduk medeniyetimizi? Cevap, coğrafyanın paradoksunda gizli. Fay hatları sadece yıkım getirmez. Onlar aynı zamanda hayatın da kaynağıdır. Kırılan tabakalardan sızan mineralli sular, termal kaynaklar ve bu çöküntü alanlarında biriken verimli alüvyal ovalar. İnsanlık ekmeğini bu devin sırtındaki çatlaklardan kazandı. Bizler bu devasa tektonik makinenin üzerinde yaşayan geçici misafirleriz. Geokodeks olarak bugün baktığımız yer sadece bir deprem kuşağı değil. İnsanın doğayla kurduğu o tehlikeli ve tutkulu bağın sahnesidir. Bilim bize hazır ol derken mitoloji bize saygı duy diye fısıldıyor. Unutmayın, Anadolu bir durağanlık değil, bir harekettir. Biz bu hareketin içinde suların altındaki bazilikalardan gökyüzüne uzanan minarelere kadar hep aynı hikayeyi anlatıyoruz. Toprağın altındaki dev uyandığında sadece taşlar değil, ruhlar da sarsılır diyoruz.